Bu videomuzda biraz yüz germe hakkında konuşalım. Yüz germe son derece detayları olan, son derece uzun bir konu olmasına rağmen hastalarımızın aklındaki bir karmaşayı gidermek adına değinmek istediğim bazı detaylar var. Şimdi neden yüz germe ameliyatı yapıyoruz? Bu yaşlanmayla ilgili bir olay elbette. Yaşlanma sürecini tamamen tersten çevirmek istiyoruz. Ne oluyor yaşlanmayla birlikte? Göz altımızdaki yağ yastığı, yanağımızdaki yağ yastığıyla birbirine ayrılmaya başlıyor. Neden? Elastikiyet azaldı. Neden? Yerçekim 24 saat durmaksızın çalışıyor. Hepsini aşağı çekmeye başladı. Birinci evrede göz altınızdaki oluklar ortaya çıkıyor. Bu evre 1. Yaşlanma devam ettiği zaman, yanağınız da aşağı sarktığı zaman hemen nazolabial dediğimiz oluklarımız derinleşmeye başlıyor. Ne oldu? Evre 2. Eğer evre 1 ve evre 2'de iseniz, orta yüz germe ameliyatı sizin problemlerinizi çözmek için yeterlidir. Beraberinde hacim eksiğiniz varsa ki yağ kaybı, kemik erimesinden dolayı hacim kayıpları olabilir, yağ enjeksiyonlarıyla desteklenebilir ya da sadece yağ enjeksiyonları bu problemlerinizi giderebilir. Ama yaşlanmanın 3. evresinde yani yanaklar sarkmaya devam etti ve burada buldoklarınızı görüyorsanız siz evre 3'sünüz. Eğer gıdı da sarkmaya devam ettiyse evre 4'sünüz. Evre 3 ve evre 4'e geldiğiniz zaman sadece orta yüz germe ya da sadece yağ enjeksiyonu yeterli olmayacaktır. Burada kesinlikle bir yüz germe cerrahisinin yapılması gerekiyor. Yüz germe cerrahisi yapıyorsanız orta yüz bunun içerisindedir. Ya da orta yüzün yerine, orta yüz germenin yerine yağ enjeksiyonu bazen yeterli olabiliyor. Dediğim gibi evre 1-2'de sadece orta yüz ya da yağ, ama evre 3 ve 4'e geldiyseniz yüz germe, full yüz germe, yağ enjeksiyonu, orta yüz germe kombinasyonlarının genellikle birlikte yapılması gerekmektedir. Bu kısım tamam. Yaşlandık ve yüz germeye de karar verdik. Evre 3 ya da 4'ü konuşuyoruz şu an. Beraberinde boyunu ekleyebilirsiniz, eklemeyebilirsiniz. Yüz germeler kendi içerisinde tiplere ayrılır. Kendi içerisinde çalışıldığı planlara göre ayrılır. Bunlardan bir tanesi sadece derideki sarkmaların giderildiği only skin yüz germe. Sadece deri yüz germe ameliyatları. Ne olur? Kesiler birbirine çok benzer. Hemen kulak önünden, bazen saç içerisinden, bazen saçın önünden yapılan bir kesi. Kulağın önünden arkaya doğru döner. Sadece deriniz kaldırılır. Derideki fazlalıklarınız alınır. Ne olur? Sadece deriniz gerildi. Şimdi kulağa teoride mantıklı gelebilir. Sarkan derimse deriyi gerdiğin zaman yüzüm gerildi. Bu çok eskiden fazlasıyla yapılmış olan bir yöntemdir. Hala günümüzde yapanlar da var ama artık kabul görmüyor. Neden? Çünkü yaşlanma sürecinde sarkan tek şey deriniz değil. Derinizin altında bizim özellikle SMAS dediğimiz bir bağ dokusu. Onun dışında kaslarınızın böyle çapalama yaptığı, kemiğinize tutunduğu bazı ligamanlar. Bunların hepsi birlikte sarkıyor. Bunların hepsine birlikte müdahale edilmesi gerekiyor. Şimdi herkesin sarkması eşit olmadığı için cildinizi kaldırdıktan sonra altta gördüğünüz SMAS dokusuna yaklaşımınıza göre de yüz germe çeşitli evreler ayrılabilir. Bunlardan mesela geçmişte bizim daha böyle minimal bir yaklaşım olarak yaptığımız SMAS'ı kaldırmaksızın üzerinden bazı dikişler atarak, SMAS'ı gererek, gerilmiş bir SMAS'ın üzerine cildinizi yatırarak yapılan yüz germeler vardı. Onun dışında SMAS'ı ayrı bir katman olarak kaldırıldığı ve ayrı olarak gerildiği daha böyle derin plan yüz germeler var. Ama günümüzde derin plan yüz germesi dediğimiz zaman SMAS ve cilt birlikte kompozit bir flap olarak kaldırılıp SMAS'ın altından yüz tamamen eleve edildiği, hatta göz çevresindeki kaslara ulaşıp o kasların da beraberinde laterale doğru yani yanlara doğru çekildiği derin plan yüz germe ameliyatları. Bunlardan hangisine ihtiyacınız olduğu tamamen sizin yaşlanma sürecinizde, sizin beklentinizde, sizin zamanlamanızda, sizin bize ne kadar vakit ayırabileceğinize göre değişmektedir. Hatta ve hatta bizim genel anestezi almaksızın sadece lokal anestezi ile yapılabilen, hafif bir sedasyon ve lokal anestezi ile yapılabilen çok daha yüzeysel bir uygulamamız da mevcut. Bu uygulama dünyada gittikçe popüler hale gelmeye başlıyor. Uzak Doğu biraz da bunu ön planda tutuyor. Çünkü insanların çoğunun derin plan yüz germe için ne bütçesel ne de zamansal olarak vakit ayırması çok zor olabiliyor. Lokal anestezi ve sedasyon altında gene benzer bir kesiyle girdikten sonra ama mutlaka ve mutlaka SMAS dediğimiz planda plikasyonlar yani dikişler atarak, çünkü derinizin altındaki o SMAS dediğimiz o fibrotik dokuyu, o yapıyı siz germiyorsanız ciltte yaptığınız her şey kendini geriye çevirecektir. Bu uygulama minimal bir yaklaşım olarak düşünebilirsiniz. Her ne kadar kesisi klasik yüz germe kesisine çok benzese de klasik yüz germe kadar cildiniz ve SMAS'ınız kaldırılmıyor.
güvenli alanda kırılıyor. Fasyal sinirin o tehlikeli bölgelerine yaklaşılmıyor ve tamamen SMAS gözüktükten sonra SMAS üzerinde bazı germe dikişleri atılıp bu germe dikişleri üzerinden deri fazlalığınız çıkartılıyor. Elbette kişilerin ihtiyaçları, beklentileri, problemleri çok farklı olabilir. Ama bazen gerçekten de ya korkularımızdan dolayı yanlış karar vermemek lazım. Bazen en doğrusu gerçekten de bir derin plan yüz germe ameliyatı olabilir. Derin plana mı ihtiyacınız var yoksa yüzeysel olarak lokal sedasyonla yapılan, uyanıkken yapılan bir yüz germeye mi ihtiyacınız var? Hangisi sizin ihtiyacınıza direkt cevap verebilir? Hangisi sizi mutlu edecek? Lütfen bunu belirleyebilmek için bizimle bağlantıya geçin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.